Merhabalar, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hiç hareket etmeyen bir kas. Biz buna mangalcılıkta eti seven dumanına katlanır diyoruz. Bunu böyle karıştırarak eriteceğiz. Alkış Lale kocaman. Evet Lale Hanım, heyecanlı mısınız? Evet. Merhabalar, Meatflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte bonfile yapacağız. Café de Paris soslu bonfile yapacağız. Klasik bir tarif olacak ama hepsi çok güzel olacaklar eminiz. Benim bir süredir hazır beklettiğim, yaklaşık bir haftadır beni bekleyen 3 parça harika bonfilelerim var. Bunları şimdi oda sıcaklığına getireceğiz, biraz bekleteceğiz. Ardından pişirmeye başlıyoruz. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Evet, bonfileleri pişirmeye başlayacağız. Fırınımızı açtık. Fırınımız 170 derecede ısınıyor. Bonfilelerimiz burada. Oda sıcaklığına geldiler. Şimdi bunları birazdan zeytinyağı ile tuz ve karabiberleyeceğiz. Ardından döküm tavamızda önce mühürleyeceğiz. Ardından da fırına gidecekler. Pişirme işlemimiz başlıyor. Evet, etleri artık ateşe atmaya hazırlanıyoruz. Şöyle bir zeytinyağı ile kaplanmalarını sağlayalım ilk önce. Güzelce şöyle her yerleri, her tarafı etlerin zeytinyağlansın. Bu etin ilk anda mühür almasında, mühürlenmesinde işi kolaylaştıracak. Tuzu ve karabiberi tutmasını sağlayacak. Önce karabiber. Bonfile çok yumuşak bir et bildiğiniz gibi. Dananın arka tarafında, kaburga arkasında hiç hareket etmeyen bir kas. Dolayısıyla çok yumuşak. İngilizcesi zaten bildiğiniz gibi tenderloin, yumuşacık bir et parçası. Bununla birlikte tabii ki maalesef dananın en lezzetli yeri değil. Az yağlı bir et. O yüzden bonfile ile çalışırken, bonfile ile bir tarif yaparken mutlaka mühürlemek gerekiyor. Evet, etlerimiz ateşe gitmeye hazır. Evet, tavamız kızdı. Öyle tahmin ediyorum. 300 derecenin üzerinde şu anda. Elimizi 3-4 saniyeden fazla üstünde tutamıyoruz. Artık bonfileler mühürlenmeye başlıyor. Sos tavamız ve sos malzemelerimiz de hemen yanlarında hazır. Etleri mühürleyip fırına atıp, tabii derecelerini taktıktan sonra sosumuzu yapmaya başlayacağız. Mühürleme işlemi başladı. Evet, gördüğünüz gibi tava çok sıcak olduğu için hemen anında karamelize oldu. Yani 1 dakika civarında, hatta 1 dakikadan az yüksek sıcaklıkta bir döküm tavada etleri tutmak yeterli. Her taraflarını iyice mühürleyeceğiz. Etin suyunun dışarıya kaçmasını engellemeye çalışıyoruz. Etin %75'i sudur. Pişirirken etin suyunu ne kadar çok koruyabilirsek, tutabilirsek, ki bunun sırrı da aslında az pişirmek, o kadar lezzetli etlerimiz olur. Her ne pişirirsek pişirelim. Bonfile de olsa, antrikot da olsa, kontrafile de olsa, neresi olursa olsun hayvanı az pişirmek aslında bu bakımdan önemli. Mühürlediğimizde aslında et kendini topluyor. Etin üstündeki su etin merkezine doğru toplanmış oluyor. Et kendini çekiyor. Etleri piştikten sonra dinlendirmemizin sebebi aslında o etin merkezine gelen suyun olması gereken yere dönmesine izin vermek. Yani etin ilk sulu haline, her yerinin lezzetli hale gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Buna izin vermeye çalışıyoruz daha doğrusu. Eti pişirdikten sonra etin büyüklüğüne göre 10 dakika, 15 dakika, hatta bazı etlerde yarım saat 40 dakikaya varan süreler bekletilmesinin nedeni bu. Şu anda bu etler kendilerini topluyorlar, sularını içlerine doğru çekiyorlar. Biraz da şu baş kısımlarını oradan da bir su kaçağı olmasın. Gördüğünüz gibi duman çıkıyor bol miktarda. Bu iş dumansız olmuyor. Bahçede mangalda yapıyorsanız ve hava rüzgarlıysa sorun yok. Ama ufakta kapalı bir alanda yapıyorsanız duman mutlaka olacak. Yani onunla baş etmenin, onu önlemenin bir yolu yok. Biz buna mangalcılıkta eti seven dumanına katlanır diyoruz.
Diğer tarafları gördüğünüz gibi harika bir şekilde karamelize oldu bu taraflar. Şimdi buraları biraz bakalım. Böyle özellikle tüfekleri üçlü böyle çatardık. Çatmak denir ona. Ben de bonfileleri böyle üçlü bir şekilde çattım. Evet, etleri harika bir şekilde mühürledik. Sıra geldi termometreleri takmaya. 3 parça etimiz var. 3 tane 3 prop kullanacağız. Şöyle aslında göz kararı etin ortasına gelecek şekilde şuraya kadar birincisini batıralım. Evet, şöyle ikincisini yerleştirelim. Yani şöyle bakacak olursak yine aynı şekilde şuraya kadar gelmesi lazım. Şimdisinde de emektar IKEA termometremizi kullanacağız. Onun için de şöyle yine şu kadar, yani yarısından biraz daha az bir kısmı batırmamız yeterli. Hazırız. Etler fırına gidiyor. Evet, fırınımız 170 derecede ısındı. Bir süredir bizi bekliyor. Şimdi termometreyi cebimize koyalım. Metreyi ve pişme işlemi başladı. Etlerin pişme derecelerini termometreler yardımıyla kolayca takip edeceğiz. Etler pişmeye devam ediyor. Harika görünüyorlar. Şimdiden heyecanlıyız. Evet, bonfilelerimizi fırından aldık. Bir tanesini pişerken biraz daha Chateaubriand'a çevirdim ben. Çocuklar çünkü onu çok seviyorlar. Diğer ikisi oldukları halleriyle fırında piştiler. Onları Café de Paris sosla servis edeceğiz ev halkımıza. Diğer Chateaubriand usulü olanı, bu önde gördüğünüzü, yakında olanı çocuklara ince ince dilimleyip vereceğiz. Umarız çok beğenecekler. Etleri bir 5 dakika, 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Ve sıra İşin en keyifli kısmında, bu yemeğin belki de en kolay tarafı. Çok kolay bir tarif bu. Çok kolay bir sos tarifi. Café de Paris sos. Malzemeleri hazırladıktan sonra ilk önce tereyağı eritiyoruz. Yaklaşık 200 gram tereyağımız var. Tereyağı eridikten sonra, tamamı sıvı hale geldikten sonra diğer malzemeleri bir seferde ekleyerek ve biraz çektirerek, biraz çekmesini sağlayarak, parlanmasını sağlayarak aslında sosu tamamlayacağız. Çok basit bir sos, çok kolay bir sos. Nedense çok yaygın değil bizde. Şöyle biraz çevirelim, şunu biraz parçalayalım. Daha kolay bir şekilde erimesi için biraz böyle çeviriyoruz. Aslında tereyağı bazlı bir sos. Antrikotta yaptığımız beyaz sosa benzer. O sos aslında bir Fransız sosuna çok benziyor. Tereyağlı beyaz sos dedikleri bir sosları var Fransızların, Fransız mutfağının. Ona çok benzer. Café de Paris sos da, Café de Paris sosu da yine aynı şekilde tereyağı temelli, tereyağı tabanlı bir sos. Şimdi içeri kremayı ekleyelim. Artık tereyağlarımız hazır. Yaklaşık 100 mililitre, yani piyasada biliyorsunuz 200 mililitrelik paketler halinde satılıyor kremalar. Yarım krema paketi krema eklemeniz yeterli. Kremayı da aynı şekilde çeviriyoruz yavaş yavaş. Ateşi biraz kısalım. Biraz fazla harlandı. Kremanın ardından krema bu hale geldi, sosumuz. Krema hemen sıcaklığında etkisiyle karıştırdığınızda tereyağı ile bütünleşti. Hemen arkasından ne geliyor? Benim çok sevdiğim, şöyle göstereyim, Roquefort. Yaklaşık 70 gram. Yani küçük bir Roquefort paketi 100 gramlık paketlerde satılıyor Türkiye'de. Yani yarım paketten biraz fazla eklemeniz yeterlidir. Tam paket koymanızı tavsiye etmem. Ben bir kere yaptım. Roquefort'u, Blue Cheese'i çok seviyorum diye sadece Roquefort'u da aldım. Yani malzemeleri doğru kullanmak mutfakta önemli. Çok seviyorum diye bir şeyi çok koyarsanız ve baskın bir lezzetse, baskın bir tatsa o sostan, o hazırladığınız karışımdan çok da fazla hayır gelmiyor. Bunu böyle karıştırarak eriteceğiz. Evet. Hepsi birleşecek. Altını biraz daha kıstım. Çünkü ateş ocağın en büyük yerinde ve sos tavam bu ateşe göre küçük kaldı ki aslında büyük bir sos tavası. Evet, bunlar da bu şekilde karıştılar. Şimdi artık sırada ne var? Geliyoruz. Hardal. 2 tatlı kaşığı Dijon hardalı ekleyeceğim. Hardal bu sosun olmazsa olmazlarından biri. Şöyle bol bol bu sosu, bu lezzeti çok güzel bir şekilde tamamlayacak. Evet. Muhteşem. İşte bu. Bakın hardal kaşığında kalan
Hardalı yalamayın. Yanarsınız. Dijon hardalı insanın gözünden yaş getirir. Devam ediyoruz. Hardaldan içeri girdi. Ateşi iyice kıstık artık. Hepsi yavaş yavaş. Tüm lezzetler birbirlerine geçiyorlar. Daha şimdiden çok güzel gözüküyor. Lezzeti de muhteşem olacak. Evet. Ve sırada ne var? Sırada tabii ki sofraların olmazsa olmazı. İçine girdiği her şeye lezzet veren sarımsak. Hemen sarımsaklarımızı sarımsak ezicimize alıyoruz. Sarımsak ezici çok güzel bir araç. Yoksa sarımsakları küçük küçük hazırla harçlamak gerçekten bu küçüklükte bölmek çok kolay değil. 4-5 diş sarımsak attım. İçeri şu ana kadar giren malzemeler 200 gram tereyağı, yarım paket yani yaklaşık 100 mililitre civarında krema, 60-70 gram civarında Roquefort peyniri. Alarmımız öttü. Etlerimizden bir tanesi oldu. Şimdi onları alacağız. Hemen sosu finalize edelim. 60-70 gram civarında Roquefort peyniri girdi. Sarımsak ekledik. 3-4 diş. 2 tatlı kaşığı Dijon hardalı girdik. Bunlar şu anda pişiyorlar. Bir araya geliyorlar. Lezzetlerini arttırıyoruz. Son olarak baharatlarını ekleyeceğiz. Baharat olarak da burada gördüğünüz 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı kimyon, ve 1 çay kaşığı da köri var. Bunlar Café de Paris sosun olmazsa olmazları. Bunları ekliyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıra geldi tadıma. En son aşamadayız. İşin en keyifli kısmındayız. Bugün yine konuk oyuncumuz, konuk yıldızımız Lale Daver bizimle. Alkış Lale kocaman. Evet Lale Hanım, heyecanlı mısınız? Evet. Siz bu eti çok seviyorsunuz galiba değil mi? Evet. Sizin için özel pişirdim zaten. Harika oldu. Bakın şöyle şuraya alalım. Şuradan şöyle keselim iki tarafından da. Vay 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 vay. Lale Daver, siz bu eti çok seversiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Ben her eti severim. Şöyle Lale harika bir parça hazırlayalım hemen. Tam ağzınıza layık Lale Hanım. Evet al bakalım. Bakalım beğenecek misin? Beğenirsen söyle. Beğendim. Güzel olmuş mu? Evet, çok güzel. Like atsınlar mı? Kameraya söyle. Like atın arkadaşlar. Sizi seviyorum de. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Evet. Şimdi Café de Paris soslu tadıma geçiyoruz. Evet. Ve son tadım için Hande Hanım'la birlikte hazırlarımız tamamlanmak üzere. Café de Paris sosumuzu da tabağımızın yanına aldık. Harika görünüyorlar. Şimdi esas tadım başlıyor. Hande Hanım heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Neden esas tadım? Esas çünkü Lale Hanım sağ olsun babasının yaptığı her şeyi beğenir. Ama asıl olan sizin tadımınız, sizin beğeniniz. Şöyle hemen hazırlıyorum sizin için harika bir Hocamın yaptığı her şeyi beğeniyorum. lokma. Evet buyurun, buyurun. Şu an çok mutsuz. Evet, bir tane de şöyle ben alıyorum. Sosu da üstüne aldık. Çok güzel. Sosun içinde ne var? Sosun içinde çok farklı malzeme var. Videonun içinde anlatıyoruz. Beğenip like atabilirseniz seviniriz. Sizin için ben de tadına bakıyorum. Çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Etin suyu yerinde, pişme derecesi gayet yerinde. Sos çok başarılı oldu. Sosun içindeki malzemeler bu yemeğin lezzetini 3'e 5'e katlıyor. Mutlaka Café de Paris soslu bonfileyi sizlere tavsiye ederiz. Evet, böylece Café de Paris soslu bonfile tarifimizin sonuna geldik. Çok güzel bir yemek oldu. Gerçekten çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ederiz. Bizde çok rağbet gören ve sık sık evde benim yaptığım bir tariftir. En sık yaptığım et yemeklerinden, et tariflerinden biridir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı, beğen tuşuna basmayı, gelecek videolardan haberdar olabilmek için abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolar yüklediğimizde otomatik olarak haberiniz olacaktır. Bu videoyu beğenebileceğini düşündüğünüz, et yemeklerini seven arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşırsanız seviniriz. Böylece onların da haberi olmuş olur. Onlar da belki deneme fırsatı bulurlar. Paylaşmak güzeldir. Her zaman söylediğimiz gibi mutfaktaki lezzet aynen sevgi gibi. Paylaştıkça çoğalıyor. Yeni videolarda, yeni tariflerde yeniden Meatflix'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.